Merhaba, ben Erol Eti. Dünyayı keşfetmeyi ve sizlerle paylaşmayı seven biri olarak bu kanalda hem gezip gördüğüm yerleri anlatıyor, hem de yurt içi ve yurt dışından en dikkat çekici gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Yeni yerler, farklı kültürler ve gündemin nabzı, hepsi burada. Hazırsanız, birlikte keşfetmeye başlayalım. Nükleer felaket, bu iki kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Herhalde böyle terk edilmiş, radyoaktif, kupkuru araziler değil mi? Peki ya size desem ki madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu yıkımın içinden doğan, hayatla dolu, inanılmaz şaşırtıcı bir hikaye daha var. Şimdi bu iki zıt dünyaya birlikte bakalım. Tamam, hadi konuya girelim. Bir nükleer felaketten sonra ne olur? Yani bu sorunun cevabı genelde tek bir korkunç senaryoymuş gibi gelir kulağa. Ama aslında işin içinde iki farklı hikaye var. Biri bizim için, yani insanlar için, diğeri ise doğanın kendisi için. İşte bütün meselenin özü aslında tam da bu karşıtlık. Bir tarafta hayatta kalabilmek için her şeyini geride bırakıp zehirli bir dünyadan kaçmak zorunda kalan insanların trajik hikayesi var. Diğer tarafta ise insanın boşalttığı o topraklara şaşırtıcı bir hızla geri dönen, hatta eskisinden daha da güçlenen bir doğanın inanılmaz öyküsü. Peki bugünkü yolculuğumuzda neler var? Önce işin korkutucu kısmına, yani insanlar için bir hayatta kalma rehberine bakacağız. Sonra hikayenin yönünü tamamen değiştirip doğanın o beklenmedik, muhteşem geri dönüşünü inceleyeceğiz. Bu da bizi kilit bir soruya getirecek. Asıl büyük tehdit radyasyon mu, yoksa bizzat insanın varlığı mı? Ve en sonunda tüm bunlardan çıkaracağımız çok güçlü bir mesaj var. Evet, önce hikayenin ilk ve en zorlu kısmına odaklanalım. İnsanlar için hayatta kalmanın o acımasız gerçekliği. Bir nükleer patlama anında hayatta kalmak, kelimenin tam anlamıyla saniyelerle yarışmak demek. İlk 30 dakika. O kör edici flaştan hemen gözlerinizi kaçırmanız ve şok dalgasına karşı kendinizi yere atmanız gerekiyor. Ama asıl kritik an şok dalgası geçtikten sonra başlıyor. Çünkü radyoaktif serpinti çökmeden önce güvenli bir sığınak bulmak için sadece ve sadece 10-15 dakikanız var. Sonrası mı? İlk 24 saat kuralı çok basit ve net. Ne olursa olsun içeride kal. Peki ya o radyoaktif serpintiye maruz kaldınız diyelim. İşte o zaman dekontaminasyon, yani arınma süreci hayati önem taşıyor. Biliyor muydunuz? Sadece üzerinizdeki dış kat giysileri çıkararak radyoaktif materyalin %90'ından kurtulabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir oran. Sonrasında tabii ki duş almak şart, ama burada çok kritik bir detay var. Sakın saç kremi kullanmayın. Çünkü saç kremi o tehlikeli parçacıkları adeta bir mıknatıs gibi saçınıza yapıştırıyor. Hayatta kalmanın bir diğer altın kuralı da yiyecek ve su. Dışarıdaki hiçbir şeye güvenemezsiniz. Tek güvenli kaynak daha önceden hazır ettiğiniz ağzı sıkıca kapalı konserveler, şişeler ve paketler. Bu durum hazırlıklı olmanın ölümle yaşam arasındaki ince çizgi olduğunu gösteriyor. Ve şimdi hikayede 180 derecelik bir dönüş yapıyoruz. İnsanların hayatta kalma mücadelesinin o kasvetli havasından çıkıp doğanın inanılmaz geri dönüşüne, Çernobil paradoksuna tanıklık edeceğiz. Yaban hayatı ekolojisti James Beasley'nin bu sözü aslında hepimizin ortak algısını özetliyor. Çernobil deyince zihnimizde canlanan o imge hep aynı. Yaşamın bittiği, gri, sessiz, çorak bir arazi. Ama gerçek bu imgeden o kadar farklı ki. Çünkü araştırmacılar o yasak bölgelere adım attıkları anda bütün bildiklerimizi, bütün varsayımlarımızı yerle bir eden bir manzarayla karşılaştılar. O bekledikleri ölü topraklar yerine hayat fışkıran, capcanlı bir dünya buldular. İşte o dünya tam olarak buydu. Çernobil yasak bölgesi, geyiklerin, karacaların, yaban domuzlarının cirit attığı bir cennete dönüşmüştü. Hatta düşünün, bir zamanlar vahşi doğada nesli tamamen tükenmiş olan Przewalski atı bile burada kendine yeni bir hayat kurmuştu. Sanki burası bir yasak bahçe gibiydi. Ve şimdi sıkı durun, çünkü en çarpıcı nokta bu. Bölgedeki kurt popülasyonu kirlenmemiş normal koruma alanlarına göre tam 7 kat daha fazla. Evet yanlış duymadınız. Tam 7 kat. Bu rakam inanılmaz. İşte bu insan faktörü denklemden çıktığında neler olabileceğinin en güçlü, en somut kanıtı belki de. Tamam, ama bu Çernobil'e özgü bir durumdur belki diye düşünüyor olabilirsiniz. Hiç de değil. Bu aslında bir model. Çok daha yeni bir felaketin yaşandığı Fukushima'da da doğa neredeyse birebir aynı geri dönüş hikayesini yazıyor.
Fukushima'da da durum farksız. Yaban domuzu ve maymun popülasyonları adeta patlamış durumda. Hatta araştırmacılar o bölgede görmeyi asla beklemedikleri kara ayıları bile kameralarla görüntülediler. Ve bütün bunlar insanların bölgeyi terk etmesinden sadece birkaç yıl sonra oldu. Doğanın ne kadar çabuk toparlandığını görebiliyor musunuz? İşte bu iki zıt hikaye, yani insanın dramı ve doğanın dirilişi bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Yaban hayatı için asıl büyük tehdit ne? Ölümcül radyasyon mu, yoksa bizim sıradan günlük varlığımız mı? İşte bu alıntı araştırmanın en şaşırtıcı sonucunu özetliyor. Bilim insanları diyor ki, hayvanların nerede yaşadığını belirleyen şey radyasyon seviyeleri değildi. Tamamen uygun yaşam alanıydı. Bu, bildiğimiz her şeyi sorgulatan bir bulgu. Bu grafik aslında her şeyi çok net bir şekilde anlatıyor. Bakın, insanların olmadığı, radyoaktif kirliliğe sahip bölgelerdeki hayvan sayısı, insanların yaşadığı tertemiz bölgelerden kat kat daha fazla. Yani başka bir deyişle, hayvanlar bizim yokluğumuzda radyasyona rağmen çok daha mutlu. Ama durun, burada çok ama çok önemli bir detay var. Bu bir paradoks. Evet, hayvan popülasyonları coşmuş durumda ama bu bölgelerdeki hayvanların birey olarak kendileri hala yüksek oranda radyoaktif. Yani radyasyon zararsız falan değil. Ama anlaşılan o ki ekolojik denge için insan varlığının yarattığı baskı daha ağır basıyor. Peki, tüm bunlardan sonra eve götüreceğimiz ana fikri ne olmalı? Bu hikaye bize hem çok düşündürücü hem de bir o kadar umut verici bir direnç mesajı sunuyor. Hikayenin düşündürücü kısmı şu: bizim sıradan hayatlarımız, yani şehirlerimiz, yollarımız, tarlalarımız, bütün bunlar ekosistemler üzerinde bir nükleer felaketten bile daha büyük, daha kalıcı bir stres yaratıyor olabilir. Bu, kendi etkimizi yeniden düşünmemiz için çok ciddi bir sebep. Bu gerçekten de insanı şöyle bir sarsan, ayıltıcı bir hatırlatma. Bu manzaralar bize şunu söylüyor: doğa için en büyük stres kaynaklarından biri biz o denklemin içindeyken ortaya çıkıyor. Biz denklemden çıktığımız anda ise doğa inanılmaz bir esneklikte kendini toparlamaya başlıyor. Bu yüzleşmesi zor gerçeklerin yanında madalyonun bir de ilham veren, umut dolu bir yüzü var. Ve o umut, doğanın bu inanılmaz direncinde saklı. Doğa, en korkunç, en yıkıcı felaketlerden sonra bile bir şekilde toparlanmanın, yeniden canlanmanın bir yolunu buluyor. Bu, yaban hayatının ne kadar dayanıklı ve ne kadar güçlü olduğunun canlı bir kanıtı. Ve sizi üzerinde düşünmeniz için şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Eğer doğa, biz ortadan kaybolduğumuzda bu kadar güçlü bir şekilde geri dönebiliyorsa, bu bizim varlığımızın doğa üzerindeki etkisi hakkında bize ne anlatıyor? Bu, hepimizin uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.